Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Livapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çiçekli güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem, yeşil ve turuncu tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, zarif, hoş bir patik oldu. Bu deseni Instagram'dan da arkadaşım Örgü Perisi benim için tasarlamış, yapmış. Ben modeli biraz değiştirdim ama hani çiçeklerini değil de renkleriyle biraz oynadım şekliyle, ama modelin aslı yine bu şekilde. Kendisine de bana layık görüp böyle güzel bir model yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Yeşil ipimle başlayacağım hanımlar. Burun kısmından 12 ilmek atarak. İlk olarak 12 ilmeğimi atıyorum. 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek attım. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Bu aşamada 5 şişe geçeceğiz ve düz örgü uygulaması yapacağız artık. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar, ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şuradan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine sırasıyla girerek bakın. Şu ikinci ilmeğim. Devam ediyorum. İlk başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Şu dördüncü. 5. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Dördüncü ilmeğim. Şu 5. Ve en son şu kenara da girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Boşalan şişimize sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. Dolana dolana 5 şiş patik örülüyor hanımlar. Dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Böylece bir sıra ördük. Şimdi ilk şişimizdeyiz hanımlar. Bu aşamada artık artırmalarımı yapacağım. Artırmaları sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şöyle baktığımızda bu orta kısımdan yapmıyoruz. Şimdi hanımlar, burada birinci şiş, üçüncü şiş karıştıranlar olabilir. Hemen şu birinci şişin altına şöyle minik bir ip geçirerek şişlerin yerini ayarlayabilirsiniz.
Evet, şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Bunu da ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Hemen bakın kenar burada başta görünüyor. 2 ilmek örüyorum kenardan. Sonra ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına gelip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. şişimdeyim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 şişte de 7'şer ilmek oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra hanımlar 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. ve 4. şişlerimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrardan ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de 8 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri artırma yapmadan düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Ardından desenime, modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi modele başlayacağız. Öncesinde modele alt zemin olsun diye ilmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz. Krem ipimi ekliyorum hanımlar. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle yeşilime bağlayacağım. Eklediğimiz her yeni ipte düğümlemeyi unutmayalım. Patiğimiz sağlam olsun. Hemen düğümümü attım. Hanımlar, ilmeklerimizi bu aşamada krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Yeşil ipimiz bekleyecek. Çiçeklerimizin yapraklarını yaparken yine aynı yeşil ipimizi kullanacağız. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi krem ipimizle bir kere dolanacağız. Ardından bir daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra tamamlamış olacağız. 2 sıra örelim gelelim, ardından çiçeklerimize başlayalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipimle düz ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Çiçeklerimize başlayacağız. Çiçeklerimiz 8 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi ilk sıramızı yapacağız. Öncelikle hanımlar, ilk 2 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Yaprağım için bir yeşil, bir krem,
3 yeşil örüyorum. İlk çiçeğimizin tabanını yaptık. 2 krem ile başladık. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil ördük. İlk çiçeğimizin yaprağıydı bu. Çiçekler arasında 3 tane kremimiz var. 3 ilmek krem ördüm. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Üçüncü yeşilimi ikinci çiçeğime geçtim. Burada örüyorum. İkinci çiçeğimizi de yaptık. Yine çiçek arasında hanımlar 3 tane kremim var. Bir diğer çiçeğimi yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Bu şekilde. Şimdi hanımlar arkadaki şu ip geçişlerine bakın, yeşil iplerimiz var, kremlerimiz var. Bunu biraz serbest bırakalım. Hani esnek bırakalım arkada. Patiğimiz gergin durmasın, modelimiz düzgün düşsün diye. Çiçeğimizin yaprağını yaptık. Şimdi 3 ilmek örüyorum krem ile. Bir diğer çiçeğimi yapacağım. 1 yeşil, 1 krem. Üçüncü çiçeğimden devam ediyorum. 3 tane yeşil örüyorum. Yine çiçek arası için 3 ilmek kremim var. Bir diğer çiçeğime geldim. 1 yeşil, 1 krem, 3 ilmek yeşil. Çiçek arası için 3 tane krem örüyorum. Dördüncü çiçeğime geldim hanımlar. Hemen bir diğer çiçeğimi kuracağım. 1 ilmek yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yine çiçek arası için 3 tane krem. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil ve sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm. Hanımlar ilk sırayı tamamladık modelimizde. Geldik ikinci sıraya. İkinci sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Bir tane krem ördüm. Hemen yanına yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 3 ilmek yeşil. Bu şekilde. Modelde ikinci sıramız. Yine yaprak aralarında 3'er tane kremim var. 3 kremimi ördüm. İkinci yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yaprak arasında 3 tane kremim var. İkinci çiçeğimden devam ediyorum. Şu birinci krem ilmeğim. Şu 2, şu da 3. Bir diğer yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yaprak arası için 3 tane krem örüyorum. Bir diğer yaprağıma geldim. 1 yeşil, 1 krem, 3 tane yeşil öreceğim. Üçüncü çiçeğimden devam ediyorum. Şu ikinci, şu da üçüncü yeşilim. Yine yaprak arası için 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Bir diğer yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yaprak arası için 3 tane krem örüyorum. Diğer yaprağıma geldim. 1 yeşil, dördüncü çiçeğimdeyim. 1 krem ve 3 tane daha yeşil örüyorum. Yaprak arası için 3 tane kremim var. Sonuncu yaprağıma geldim. 1 yeşil, 1 krem, yanına 3 tane yeşil örüyorum. Şişimde kalan son 2 ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. Yaprağımızda, çiçek desenimizde hanımlar ikinci sıramızı tamamladık. Geldik üçüncü sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Burada bir tane yeşilim var. Bu bir yeşilimi yeşil ile öreceğim. Bakın. Tekrar kremimi aldım. Yaprak aralarında 7 ilmek kremim var. 1, 2, 3, 4. Hanımlar bu aşamada yeşil ip arkada uzun uzun kalmasın diye şöyle kremin üzerinden atlatıp yakınlaştırıyorum. Örmeye devam ediyorum. 5. kremim. 6, 7. Buradaki bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Tekrardan 7 krem öreceğim. 3, 4. Yine yeşilimi bakın şöyle yakınlaştırdım. 5, 6, 7. Bir tane yeşil örüyorum. Tekrardan 7 ilmek krem, 3, 4. Şöyle yeşili yakınlaştırdım. 5, 6, 7. Bir ilmek yeşil. Yeniden 7 tane krem. 2 oldu. Üçüncü çiçeğimden devam ediyorum. 3, 4. Yine yeşili yakınlaştıracağım hanımlar arkada uzun kalmasın diye. 5. kremim 6, 7. Buraya bir tane yeşil örüyorum.
Tekrar kremimi aldım. 7 krem. 2, 3, 4. Yine yeşilimi yakınlaştırmayı unutmuyorum. 5, 6, 7. Buraya bir tane yeşil. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine 7 krem öreceğim. 2, 3, 4. Şöyle yeşili yakınlaştırdım. 5, 6, 7. Bir tane yeşil örüyorum. Ve hanımlar şişimde kalan ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Yine 3 tane krem ördükten sonra yeşilimi yaklaştırdım. Kalan ilmeklerimi krem ile ördüm. Modelde 3. sırayı tamamladık hanımlar. Şimdi 4. sıramızı yapacağız ve bu sıramızda da artık şöyle iplerimi de açtım aşağıdan. Turuncu rengimize de başlayacağız. Şöyle turuncumu yaklaştırıyorum. Modelimizde 4. sıradayız hanımlar. 4. sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 2 tane krem. Yanına bir ilmek yeşil örüyorum. 2 kremle başladım. Bir yeşil ördüm. Yanına bir tane krem. Şimdi turuncu ipimi ekleyeceğim. Aldım şöyle turuncumu. Bir turuncu örüyorum. Yanına bir tane krem. Bir tane daha turuncu. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık. Turuncu ipimin ucunun hemen yanında yeşilim var. Şöyle yeşilime bağlayayım. Patiğimi sökülmesin diye düğümümü attım. Bakın hanımlar ilk çiçeğimizi yaptık. Şimdi çiçek arasında 3 tane kremim var. Yine bu aşamada bakın yeşil ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye kremin üzerinden şöyle atlatarak yakınlaştırdım. Arada 3 tane kremim var. Yeniden ikinci çiçeğimi yapacağım. İlk çiçeğimle aynı şekilde. Bir yeşil örüyorum. Bir krem. Yanına şöyle turuncumu aldım. Bir turuncu. Bir krem. İkinci çiçeğimden devam ediyorum. Bir tane daha turuncu ördüm. İkinci çiçeğimi yaptım hanımlar. Şimdi çiçek arasında yine 3 tane kremim var. Şimdi 3 krem öreceğim. Yeşilimi yine kremin üzerinden atlatıp yakınlaştırdım. 3 tane kremimi ördüm. Şimdi buraya bir tane yeşil, bir tane krem. Tekrardan bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Çiçek arasında hanımlar 3 tane kremimiz var. Bakın yeşili her defasında yakınlaştırıyoruz. İp boyları arkada uzun uzadıya kalmamalı. 3 tane kremimi ördüm. Yeniden bir yeşil örüyorum. Diğer çiçeğime geçtim. Bir yeşil, bir krem. Turuncu yapacağım şimdi. Bir ilmek turuncu, bir krem, bir tane daha turuncu örüyorum. Ve çiçek arası için hanımlar 3 tane yeşil. Diğer çiçeğime geldim. Bir yeşil, bir krem, turuncu kullanacağım. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Çiçek arası için 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Dördüncü şişime geldim. Bir diğer çiçeğimi yapacağım hemen. Bir yeşil örüyorum. Yanına bir tane krem. Şimdi turuncumu aldım elime. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Yine çiçek arası için hanımlar 3 tane şöyle kremimi alıyorum, krem örüyorum. Sonuncu çiçeğime geldim. Bir yeşil, bir krem, bir turuncu, bir krem, bir tane daha turuncumu örüyorum. Ve buradaki yeşilimi yine şöyle yaklaştırdım. Buradaki sonuncu ilmeğimi de krem ile örüyorum hanımlar. Modelde 4. sıramız böyleydi. Geldik şimdi modelde 5. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yeşil ipimiz bekleyecek. Turuncu ve krem ile devam edeceğiz. İlk 1, 2, 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından ilk çiçeğimi yapıyorum şimdi. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. İlk çiçeğimizi yaptım. Çiçek aralarında 3'er tane ilmeğimiz var hanımlar. 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. İkinci çiçeğimi yapıyorum. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu. İkinci çiçeğime geçtim. Bir krem, bir turuncu. Yine çiçek arası için 3 tane kremim var. Diğer çiçeğime geldim. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Çiçek arası için 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Diğer çiçeğimi yapacağım.
bir turuncu. Üçüncü şişime geldim. Bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Çiçek arası için 3 kremim var. Diğer çiçeğimi yapıyorum. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Çiçek arası için 3 tane kremimiz var. Üçüncü kremimi de dördüncü şişimden alarak ördüm. Diğer çiçeğime geldim. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Çiçek arası için 3 tane kremim var. Sonuncu çiçeğimi yapacağım hanımlar. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir krem ve sonuncu ilmeğimi de turuncu ile ördüm. Çiçeğimizde hanımlar 5. sıramızı tamamladık. Yine ilk şişimdeyim ve 6. sıramızdayız hanımlar. 6. sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4. Şimdi ilk çiçeğimi yapacağım. 3 tane turuncu örüyorum. Bakın ilk çiçeğimizi yaptım. Çiçek arasında hanımlar 5 kremim var bu sıramızda. 5 kremimi ördüm. Yeniden 3 tane turuncu. 2 ve ikinci şişimden devam ediyorum. 3. Yine çiçek arası için 5 tane kremim var. 3, 4, 5. 3 tane turuncu. 5 krem, 3 turuncu olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar 5 tane krem. Üçüncü şişimdeyim. Buraya da 3 tane turuncumu öreceğim çiçeğim için. Yeniden kremimi alıyorum. 5 krem, 4, 5. Çiçek arası için 3 ilmek turuncum var. Yeniden 5 tane krem, 3. Dördüncü işime geldim. Şu dördüncü, şu da 5. kremim. Çiçeğim için 3 tane turuncu örüyorum. Tekrardan 5 tane krem ve çiçeğim için 3 turuncu. Sonuncu, şu 3. turuncumu da ördüm. Sonuncu ilmeğimi de krem ile örüyorum. Modelimizde hanımlar 6. sıramızı tamamladık. Şimdi 7. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar yine ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 7. sıramız bu. Ardından şimdi çiçeğimi yapıyorum. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Çiçek arasına 3 tane krem örüyoruz 7. sıramızda. Bakın çiçeklerimiz oluşuyor. İkinci çiçeğimi yapacağım. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir krem ve bir tane daha turuncumu ördüm. Çiçek arası için 3 tane krem örüyorum. Diğer çiçeğime geldim. Bir turuncu, bir krem. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Araya 3 tane krem örüyorum. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir turuncu, 3. şişimdeyim. Bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Ve araya 3 tane krem örüyorum. Diğer çiçeğimdeyim. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Araya 3 tane kremim var. 4. şişimden devam edeceğim. Şu 3. kremim. Yine çiçeğimi yapıyorum. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Araya 3 tane krem örüyorum. Sonuncu çiçeğimdeyim. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Modelimizde 7. sırayı tamamladık hanımlar. Geldik 8. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 4 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya çiçeğim için bir turuncu, bir krem, bir turuncu örüyorum. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık. Bu defa çiçek arasında hanımlar 5 tane krem ilmeğimiz var. Şimdi 5 krem ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci çiçeğimi yapıyorum. Bir turuncu, bir krem. İkinci şişimdeyim, bir turuncu. Çiçek arası için 5 krem örüyorum. 3, 4, 5. Bir diğer çiçeğimdeyim.
bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Ve yine araya 5 tane kremimi örüyorum. 4, şu da 5. Bu şekilde hanımlar ilk 2 şişimizi ördük. Şimdi 3. şişime geldim. Burada da devam ediyorum. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Yine araya 5 krem. Tekrar bir turuncu, bir krem, bir turuncu. Araya 5 ilmek krem örüyorum. 3. 4. şişime geldim. Şu 4, şu da 5. kremi. Devam ediyorum. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu ve araya 5 tane krem. Sonuncu çiçeğimdeyim. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu ve sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm. Hanımlar, modelimiz bu kadardı. 8 sıradan oluşan modelimiz, hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde ilk çiçeğimizi tamamladık. Bakın şekildeki gibi. Şimdi turuncu ve yeşil ipimiz hepsi bekleyecek. Sadece krem ipimizi kullanacağız. İlk çiçeğimizi bitirdik çünkü ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Bu şekil. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 2 kere 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimizle öreceğiz. 2 sıra örelim gelelim hanımlar. Ardından ikinci çiçeklerin başlangıcında sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm. Şimdi ilk çiçeğimizi nasıl yaptıysak ikinci çiçeklerimizi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Aynı sıralama, aynı sayı, hiçbir farkı yok. İlk çiçeğimizi örerken 2 ilmek örerek başlamıştık. Bakın ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Ardından şöyle yapmıştık. Bakın yeşil ipimizi almıştık. İlk çiçeğimizi kurmuştuk. Bir yeşil, bir krem, 3 ilmek yeşil. Bu şekilde. Çiçek aralarında 3 ilmeğimiz vardı. Aynı şekilde ikinci çiçeğimizi yapmıştık. Bir yeşil, bir krem, 3 yeşil diye devam etmişti. Hanımlar, gördüğünüz gibi ilk çiçeğimizi nasıl başlattıysak ikinciyi de aynı şekilde başlatıyoruz. Bu aşamada alttaki modele bakarak ikinci ve üçüncü çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Modele bakarak yapamayanlar da ilk çiçeğin her sıralamasını tek tek gösterdim. Hiç atlamadan 4 çeşitte de her sıralamalarını tek tek gösterdim. İlmekleri, renklerini tek tek söyleyerek yaptım. Aynı işlemi takip ederek ikinci çiçeği de yapabilirsiniz. İkinci çiçekten sonra yine 4 çiçek ilmekleri 2 sıra krem ipimizle düz örüyoruz ve aynı tarzda yine üçüncü çiçeklerimizi yapıyoruz. İlk 2 çiçekte olduğu gibi. Üçüncü çiçeğimizden sonra da yine 4 çiçeğimizdeki ilmeklerimizi 2 sıra krem ipimiz ile örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm ve geldim. Toplamda 3 çiçek yaptım. Üçüncü çiçeğimi bitirdikten sonra 4 çiçeğimdeki ilmeklerimi 2 sıra krem ipim ile düz ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımı yapacağız fakat ön zemin hazırlansın diye ilmeklerimizin tamamını yeşil ipimizle öreceğiz. Bu aşamada turuncu ipimi kestim, arkaya düğümledim. Şimdi bu krem ipimizle kesip düğümleyebiliriz hanımlar arkaya. Çünkü patiğimizin devamında artık ana renk ipimiz olan yeşili kullanacağız. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmekleri de yeşil ipimle ördüm geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu 2 ilmeği hanımlar şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Şöyle arkadan yer değiştireceğim. Bakın. Şöyle. İlmekleri birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek bölümü daha sıkı ve sağlam oluyor. İlmekler arasında tam ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Bu arka bölümde ben şu kenarlara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor.
hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişime geçiyorum. İkinci şişinde bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşaları düz örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de yine şu an ön yüzdeyim düz öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne gelmiş bulunuyoruz hanımlar. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek şayet de ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi ön yüzdeyiz, ilmeklerimizi düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğim, ardından geri döneceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğim hanımlar. Taban bölümdeki şişimi örüyorum. İlmeklerim yine düz örülüyor. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı hanımlar. Bunları haroşa, bunları da yine düz örüyorum. Bilek bölümündeki ilmeklerimiz haroşa oluyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilkini örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Burada 5 ilmek oldu. 6, 7. Bakın buraya bir diş haroşa düştü hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Bu nedenle diğer ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Patiğimizin arka bölümü bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmekler düz örülecek, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ilmeklerimiz ters örülecek. Sadece bilek kenarındaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Taban bölümdeki bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için haroşalarımı düz öreceğim. Bakın şişimde son 7 ilmek kaldı. Bunlar haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Hem ön hem arka yüzde bu haroşaları düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar geldik. Geri dönüyorum hanımlar. Yine devam edeceğiz. Bu şekilde diğer bilek ayrımına kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Model bu şekilde devam edecek. Bakın ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer uca kadar bu şekilde gideceğim. Şöyle baktığımızda hanımlar patiğimizin şu kenarlarında birer diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarına 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Giyin şöyle bir ölçün. Arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim 15 sıra haroşam var burada. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın dümdüz duruyor. Ben bu aşamada ön yüzde sol taraftaki şişime şöyle ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuk kesimine başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülüyor. 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısımda da hanımlar 7 ilmeğimiz kaldı. Hatta şurada bir yarım ilmek var. Onu da bir toparlayayım. Şöyle. Şu an fark ettim. Patiğimiz sağlam olsun. Şöyle baktığınızda hanımlar kesim yaptıktan sonra bu bölümde şöyle yeniden göstereyim. Şöyle bakın
7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Şu an arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Yine 24. ilmekte kesim yaptım. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Tekrar kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 23 ilmek örüp 24. de kesim yapmaya devam edeceğiz. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Hanımlar, tığ ile kesimimi yapacağım. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini topladım. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitecek ve her iki patiğimizin kesim topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını aynı şekilde kestim geldim. Burada ipim kesik çıktığı için şöyle yapacağım. Kesim bittikten sonra buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyoruz ve ipimizin ucunu şu arka bölüme gizleyeceğiz hanımlar. Düğümleyerek, sıkılayarak ipimizin ucunu bu arka bölüme gizleyebiliriz. Şöyle patiğimizin iç bölümündeki turuncu ve krem iplerimizin uçlarını da aynı şekilde gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle aralardan geçirerek gizliyoruz. Fazla ipimi de şöyle keseceğim. Patiğimizin topuğu şöyle hanımlar. Bakın göstereyim. Bu şekil. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. İşte manken ayağımız şuradan. Hemen ayaktaki duruşuna da birlikte bakalım hanımlar patiğimizin. Çok güzel, şık bir patik oldu. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizin ayaktaki hali de bu. Evet hanımlar, bakın tabanımız, yanları patiğimizin, kenarı bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.